Sürekli düşünmek zorundasın. Bir adım öncesini düşünmek zorundasın. Karar verirken düşünmek zorundasın. Ben eğer Foça Komando'nda aldığım o eğitim, zorlu eğitim olmasaydı ben o dere yatağında belki de şehit olacaktım. Belki de bulamayacaklardı beni. Şehit olma zamanı geldi. Tabancamı kurdum. Ayağa kalktım duvarın gerisinden. Kalktım ama 5. el bombası tam önüme düştü. Operasyonlar sırasında yanında şehit olan birisi oldu mu? Evet oldu. Hani insan şehit vurulacağını hisseder veyahut da şehit olacağını hisseder diyorlar ya. Ben de vurulacağımı hissediyordum. Nereye bakacaksın? Her an mermi yiyebilirsin. Her an. Sol tarafa geçtiğim anda patlama oldu. Göz gözü görmüyor. Simsiyah bulutlar böyle toz, duman içerisinde. Dedim ki Allah'ım ben burada şehit olacaksam zaten olacağım. Zoru başarırız. İmkansız başarmak zaman alır. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Jandarma Özel Harekat Yeşil Bozlak'la birlikteyiz. Şu anda Osmaniye Düziçi ilçesi Yeşilköy'deyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanımak istiyoruz biraz. Yeşil Bozlak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Düzüç'ünde tamamlamış. 2000 yılında uzman jandarma okuluna gitmiş. 2001 yılında uzman jandarma okulundan mezun oldum. Mesleki gelişim açısından Foça Komando Okulu'nu dereceyle bitirdim. Patlayıcı imha kursu, İngilizce temel tekamül kursu gördükten sonra 2 üniversite bitiren bir yüksek lisans yapmış. Irak'ta, Afganistan'da görev yapmış. Hendek ve barikat operasyonlarına 4 defa yaralanmış. Gönlünü ve ruhunu, bedenini askerle adamış bir Türk askeridir Yeşil Bozlak. Öylesi bir hikaye ki gençlere örnek olacak. Peki kıymetli abim, isminle alakalı böyle sana ilginç gelenler oluyor mu? Yani Yeşil, o isim biraz farklı. Hatta bir de bizim kod adı Yeşil diyebildiğimiz birisi de var. Onunla karıştırıldığın durum oluyor mu? Askersin de. Evet oldu. Diyarbakır Özel Harekat'ta görev yaparken bu barış sürecinde karakolların işte yapılmasını protesto etmek için toplanan halka ve milislere müdahale etmek için Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmiştik. Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gece göreve çıktık. Sabahında tekrar geri Hani İlçe Jandarma'ya döndük. Hani İlçe Jandarma'da devremle beraber Kamalya'da otururken işte burada kahvaltı yapabileceğimiz, poğaça simidi alabileceğimiz bir yeri var mı diye sorduğumda devrem bir tane numara verdi. Bu numarayı ararsan karakola işte poğaça simit getirebilirler dediler. Ben de o numarayı aradım. Direkt numarayı aradıktan sonra telefon açıldı. Dedim ben Yeşil, işte Haniçi Jandarma'ya poğaça ve simit isteyecektim, getirebilir misiniz diye. Telefonu açtılar ama telefona cevap vermiyorlar. Tekrar telefona baktım. Evet, telefon açık ama cevap vermiyorlar. Telefonu kapattım ve tekrar aradım aynı kişiyi. Yine aynı şekilde ben Yeşil dedim, Yeşil uzman dedim. Karakola dedim poğaça ve simit getirebilir misiniz? O sırada devrem gülmeye başladı. Dedi ne böyle hareket yaptım. Dedi niye ismini Yeşil olarak söylüyorsun ki dedi. Ne oldu ki dedim. Sonra dedi, Yeşil buralarda gezmiş dedi. O yüzden belki cevap vermeyebilirler dedi. Sonra durumu telefonda açıklamak zorunda kaldım. Dedim ben o Yeşil değilim dedim yani. Ve öyle deyince de pastaneci cevap vermek zorunda kaldı bana. Ve ondan sonra karakola poğaça ve simitler geldi. Böyle bir olay yaşadım ben. Asker olmaya nasıl karar verdin? Asker olmaya Anadolu'dan Görünüm diye bir program vardı. Anadolu'dan Görünüm. O zaman işte Doğu'da, Güneydoğu'da görev yapmış askerlerin, komandoların, özel hareketçilerin hayatını anlatan bir program vardı. Orada şehit düşmüş olan şehitlerimizin böyle hayatlarını anlatıyorlardı. Hayatlarını anlatırken bir olay orada beni çok etkiledi. İşte evin bir tek oğlu ve komando ve şehit düşüyor. Ondan sonra ben dedim ki ben de asker olacağım ve o çakal gezen dağlarda ben de bunun mücadelesini vereceğim dedim. Sonra bu benim içimde yer ettikten sonra bizim orada askerler geçiyordu evin önünden. Annem de damda çamaşır seriyor. Askerlerin geçtiğini görüyorum ben. Anneme dönüp dedim ki anne ben de asker olacağım dedim. Ben de asker olacağım ve vatanıma, milletime, bayrağıma ben bu şekilde hizmet edeceğim dedim. Annem böyle baktı bana. Dedi ki oğlum neden olmasın ki dedi. Ve ben o şekilde asker olmaya karar verdim. Dünyaya bir daha gelsem bir daha asker olarak gelirim. Peki asker olmaya geçtik. Artık sen çok daha farklı bir boyuta geçmişsin çünkü abi. JÖH olmaya karar vermişsin. Ama bu JÖH nasıl seçiliyor? Yani JÖH nasıl olunuyor? JÖH nasıl oluyor? Şu özellikle yani biz bu mesleği seçerken bizim dönemimizde uzman jandarma okulunda gönüllü gidiyordun. İsteyerek gidiyordun. Ve birçok zorlu aşamadan geçiyorsun. Bizim zamanımızda ÖSYM vardı. ÖSYM önce 100 soruluk bir soru. Sınava giriyorsun. 100 soru üzerinden en yüksekten en aşağıya doğru alıyorlar. Yani en yüksek puandan aşağıya doğru alıyorlar. Ben o yıl 500. sırada girmiştim sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 500. sıradaydım sanırım. Önce yazılı sınavını geçiyorsun. Sonra spora gidiyorsun. Sporda da 400 metreyi belli bir saniyesi var. 60 saniye. Yani 400 metreyi 60 saniyede koşmak zorundasın. 7 barfiks çekmek zorundasın. 45'te sınav vardı. Biz yazılı sınavını geçtikten sonra
spor mülakatlarına gidiyorsun. Ben 400 metreyi 58 saniyede koştum. 12 barfiks, 50 şınav çektim. Ve sınavı bu şekilde geçtim ben. Daha sonra sağlığa geçiyorsun. Sağlıkta da birçok aşamalardan geçiyorsun. Sağlık aşamasından. Yani bütün süreçleri geçiyorsun. Yazılı, spor ve sağlık aşaması. Ondan sonra uzman jandarma okuluna gidiyorsun. Bir yıl orada okuyorsun. Bütün orada hem kitabi boyutta seni yüklüyorlar. Bütün kanunlar öğrenmiş oluyorsun orada. Mesleki gelişim kitaplarını geçiyorsun. Burada mezun olduktan sonra uzman jandarma okulundan bu sefer de eğer çok istiyorsan yani komando birliklerinde, özel hareket birliklerinde görev yapmak istiyorsan öncelikle Foça Komando Okulu'na gitmen gerekiyor. Yani komando kursunu bitirmen gerekiyor. Burada da birçok aşamadan geçmek zorundasın. Hem yazılı aşaması var, hem spor aşaması var. Bütün zorlu aşamaları geçmek zorundasın burada. Ondan sonra eğer istiyorsan özel harekete gidiyorsun. Hangi eğitimlerden geçiyorsun? Hangileri daha zor? İç güvenlik harekatı. İç güvenlik harekatında aklın akılla mücadelesidir. İç güvenlik harekatı. Akıllı olan hayatta kalır. Yani sürekli düşünmek zorundasın. Bir adım öncesini düşünmek zorundasın. Karar verirken düşünmek zorundasın. Hareket yaparken düşünmek zorundasın. Yani bir adım önünü görmek zorundasın sen. Nedir bunlar? Bir adım önünü görmek. Bir hareket yapacaksın. O hareketin artılarını ve eksisini düşünmek zorundasın. Eksilerini mutlaka düşünmek zorundasın. Zorda kaldığın zaman ne yapacaksın? Arazide ilerliyorsun. Pusuya düştün. Pusuya düşmeden önce o arazi yapısını bakarsın. Ben pusuya nerede düşersem nerede ne hareket yaparım? Veya pusuya düştüğüm zaman nasıl kurtulurum? Yaralı verdiğin zaman nasıl çekerim? Bunların hepsinin tek tek analizini yapmak zorundasın. Bunları yapmazsan hayatta kalmak zor. Hayat idama. Hayat idama nedir? Özellikle kış ayında gidiyorsun. Bütün olumsuz hava koşullarını maruz kalıyorsun. Yağmur, kar, soğuk. Yiyecek hiçbir şey almıyorsun üzerine. Yiyecek hiçbir şey almıyorsun. Bir hafta boyunca sen doğadaki her şeyi kullanmak zorundasın hayatta kalabilmen için. Mesela biz çocukken yaşadığın işte çamın iç kısmını soyuyorsun. O tatlı kısmı vardır. Öz kısmı vardır. Çam ağaçlarında olur bu. Özellikle yani. Onu yiyebiliyorsun. Veya otları tanıyorsun. Otları yiyebiliyorsun. Sadece bu şu değil yani. Orada verilen eğitimde bu iş olmuyor. Senin çocukluğundan gelen bir altyapında olması gerekiyor. Bizler köylü çocuğu olduğumuz için hayatımız köylerde geçti. İşte çobanlık yaparak fıstık tarlalarında, pamuk tarlası, tütün tarlası, hayatın bütün zorluklarını yaşayarak piştiğimiz için orada aldığımız eğitimler bana pek zor gelmedi ama insanı zorluyorlar. Yani tahammül gücünü zorluyorlar. Hayat idame dersinin en zor dersimizdi bizim. Hayatta kalma mücadelesinde. Foça Komando Okulu'nun önünde bir yazı vardır. Zoru başarırız, imkansız başarmak zaman alır. Çünkü aldığımız eğitim onu gerektiriyor. Onunla ilgili bir anımı paylaşayım. Şırnak, Beytüşşebap, Mezra Komando Taburu'nda görev yaparken Irak sınır Ayderesi bölgesine gittik. Ayderesi bölgesi. Bizler Foça Komando Okulu'nda yüzme eğitimi ya da sulardan geçiş eğitimini alırız. Burada zorlu bir eğitimden geçeriz. Ayderesi bölgesinde tim ayı saldırısına maruz kalıyor. Öncü grup. Tim komutanı önde. Ben unsur komutanı olduğum için arkadan geliyorum. Tim komutanı telsizden çevrim çıktı. Yeşil dedi. Görüntü aldım. Dedi tim dedi. Emir komuta sende dedi. Ben dedi iki adam alıp ön tarafa geçiyorum dedi. Terörist mi? Ayı mı? Analizini yapmak için. O yüzden sen dedi timi dedi. Uygun gördüğün bir yere çek dedi. Şimdi bir tarafta daha ormanlık alan var. Bir tarafta dere yatağı ve çırpınca çağlayan bir dere var. Ve derenin iç kısmı, kıyıya yakın kısımları kayalık. Şimdi ben timi dağlık bölgeye alsam, ormanlık alan alsam herhangi bir yanlışlıkta timi telef edebiliriz. Herhangi bir yanlış bir harekette. En uygun yer neresiydi? Daha sade, timi görebileceğin, emir komut edebileceğin en sade yer neresidir? Dere yatağı olarak düşündüm ve timi dere yatağına doğru sürdüm. Dere yatağına doğru çektim daha doğrusu. Yani oraya yerleştirdim. En son unsuru yerleştirirken ayağım yağmur yağdığı için, ıslak olduğu için dereye doğru beni sürükledi. Kaydım yani dereye doğru. Ve su beni çekmeye başladı. Silahımı arkaya astım. Hücum yeleği, bot ve üzerinde bütün mühimmatlar üzerinde. Ve seni çekiyor aşağı doğru. Yağmur yağıyor bu ara. Şimşekler çakıyor ve öyle bir ortamdayız. Ben eğer Foça Komando'nda aldığım o eğitim, zorlu eğitim olmasaydı ben o dere yatağında belki de şehit olacaktım. Belki de bulamayacaklardı benim. Oradan kendi imkanlarımla çıktım ben o dereden. Yani şunun için diyorum. Bizim aldığımız eğitimler o kadar yani basit bir eğitim değil. Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Bize komutanlarım hep şunu derdi. Çocuklar burada sizin aldığınız bu 5 aylık eğitim sizi en az 5 yıl götürür derdi. Ama şunu yapacaksınız derdi. Sporunuzu sürekli yapacaksınız. Ben koşmayı çok severim. Ben koşarken dinlenirim. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz bana. Koşarken dinlenilir mi? Ben evet koşarken dinleniyordum. Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten gönlünü verirsen, özünü verirsen, yüreğini verirsen, mesleğini aşkla yaparsan, şevkle yaparsan hiçbir zor, hiçbir engel seni yıldıramaz.
Eğitimde en zorlandığım yerlerden bir tanesi patlayıcı parkuru vardı. O patlayıcı parkurunda gece simce hareket ediyorsun ve o parkurda patlayıcıya basmamak zorundasın. Yani o parkuru geçmek zorundasın. Ama öyle bir şey oldu ki kendime çok güveniyordum. Ben geçerim bu parkurdan diyordum. Çünkü gündüzden onların eğitimini anlatmışlardı bize. Ve öyle bir yere patlayıcı döşemiş ki öğretmenlerimiz, yani orada görev yapan komutanlarımız. Yine böyle parkurdan geçerken ormanlık bir alana girdik. Ormanlık bir alan. Gece ilerliyorsun. Sessizlik hakim ve ben ormanlık bir alanda geçerken misinayla iki çam ağacının arasına misinayla patlayıcı döşüyorlar. Patlayıcı bir patlıyor. Ben olduğu gibi gittim. Yani şok oldum. Herkes dondu. Yani en zor anlardan bir tanesi buydu benim için. Çünkü patlayıcıya bastığın zaman bunu görevde de basabilirdin. O an tamam o eğitimi alıyorsun ama o duyguyu sen başına gelmeden yaşamış oldum ben orada. O zaman şunu anladım ki gerçekten bu iş aklın akılla mücadelesi olduğunu öğrendim orada ben. Evet, artık eğitimler bitti. Bir özel harekatçısın. İlk göreve başladığında ne hissettin? İlk göreve başladığımda ya mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum? Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Asker olmak istiyordum. Asker oldum. O üniformayı giydiğimde şunu söyledim. Ben hep özel hareket birliklerinde çalışacağım. Komando birliklerinde çalışacağım. Ve ülkem, bayrağım ve milletim için nefes aldığım sürece mücadele edeceğim diye yemin etmiştim. Hem bu yeminimi gerçekleştirmiş oldum. Hem hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Ve emekli olana kadar bu görevimi layıkıyla yerine getirdim. En uzun süren operasyon ne kadar sürdü? 6 ay. 6 ay. Evet. 6 ay arazideydiniz. Hendek ve barikat operasyonları, meskun mal operasyonları. Hendek ve barikat operasyonları 2015 yılının 13 Aralık'ta başladı. Biz 13 Aralık'ta Slopi'ye gittik. Slopi, Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Derek bu bölgelerde hendek ve barikat operasyonları yapıldı. Bizim ilk görev yerimiz Slopi'ydi. Slopi. Ben operasyonun 21. günü yaralandım. 21. günü. 3 ay raporluydum. 3 ay sonunda Nusaybin'e gittim. 3 defa da orada yaralandım. Toplam operasyon 6 ay sürdü ama ben 3 ay aktif görevdeydim. Ama bu 3 ay içerisinde 4 defa yaralandım. İlk Slopi, 3 Nusaybin operasyonları. Niçin uzun sürdüğünü anlatmak gerekirse çünkü şehir, sokaklar, caddeler, mahalle, evler, bütün her yer patlayıcı doluydu. Hendekler kazılmış, barikatlar kazılmış, bütün düzenekler hazırlanmış, yollar, caddeler, her yer patlayıcı dolu. Bu yüzden de 6 ay sürdü bizim bu bölgeleri temizlememiz. Peki bu 6 aylık süreç boyunca yeme içme konusunu nasıl hallettiniz? Yeme içme devletimiz sağ olsun o imkanı bize sağlıyordu. 24-48 çalışıyorduk. 24 saat dinlenme, 48 saat çatışma bölgesinde kalıyorduk. O 24 saat içerisinde kaldığımız yer Slopi'de bir İmam Hatip okuluydu. Burada dinlenmemizi burada sağlıyorduk. O süre içerisinde yeme içmemizi orada sağlıyorduk biz. Peki aç ve susuz kaldığın dönem oldu mu hiç? Evet. 3 günlük görev 5 gün olunca kaldık. Nasıl kaldık? Yine Şırnak bölgesinde 3 günlük faaliyete çıktık. 3 gün sonunda kumanyalar, sularımız bitti ama bölgeden ayrılmamamız gerekiyordu. 2 gün daha bulunduğumuz bölgede kaldık. Ya dışarıdan çok zor geliyor ama insan iradesi öyle bir şey ki insan bünyesi her şeye uyum sağlayabiliyor. Aç kalmaya, uykusuz kalmaya. İlk girdiğin çatışmayı hatırlıyor musun abi? Aslında ilk girdiğim çatışma benim ilk mermi yemem Kütahya'da oldu aslında. Nasıl oldu? İlk nöbetçi astsubaylı ve ilk sorumluluk alışım benim. İlk nöbetçi astsubaylığım. Araması olan bir şahıs vardı ve o şahsın eve geldiği duyumu geldi ve ben 20 askerle o eve gittim ve askerleri yerleştirdim evin etrafına. Gidip şahsı sormak için evin kapısına doğru yöneldiğimde tabanca mermisi bana doğru geldi. Tabancayla attılar bana. Ve o anda önde bir ağaç vardı. Ağaç kütüğünün arkasına kendimi attım. Benim ilk olayım bu şekilde oldu. İlk sıcak çatışmaya girdiğin andan biraz bahseder misin? Tabii yine ilk girdiğim sıcak temas benim Slopi'de hendek ve barikat operasyonlarında oldu. İlk birlik olarak bize Slopi ilçesini verdiler. Bir evin aramasını yaptık. O evde tertiplememizi yaptık ve alacağımız binanın konumunu gözetlemeye başladık. Ondan öncesinde bizim sağ tarafımızda bulunan Hakkari Jö çatışmaya giriyor. Hakkari Jö çatışmaya girdi. Evin içerisinde pusuya düştüler. Orada bir üsteğmenimiz yaralandı ve onlar çatışırken bizler de o 3 katlı binanın alınması için kendi aramızda tim komutanıyla istişare yapıyorduk. Binanın sağ tarafında bir ahır var ve o ahırdan dışarıya 2 kişi tarafından bir şeyler atılıyor. Tim komutanıyla göz göze geldik. Dedim bu teröristtir. Tim komutanı dedi yeşil hadi halk olursa ne yapacağız? Dedim bu çatışmanın ortasında sanırım halk bu şekilde davranmaz diye düşünüyordum. İlk önce dedim komutan biz buraya roket atalım. Dedi yeşil hadi halk olursa evet o da haklı. Yani vatandaş da olabilir. Bunun ayrımını yapamadık biz ilk başta. Ayrımını yapamadık. Sonra biz binadan evden çıktık. Tim komutanı, ben, 3 uzman çavuş arkadaş hareket ettik. Tim komutanı önde, onun arkasında ben. 3 uzman çavuş arkadaşa da dedim siz gelmeyin, geride bekleyin. Binanın kapısına doğru yöneldiğinde içeri doğru adımımı attım. 5 kişilik bir terörist grubuyla karşı karşıya geldim ben. Ve aynı anda silaha davrandık.
bir duvar vardı. Duvarın arkasına ben kendim attım. Duvarın arkasına kendim attım ama o anda önüme 3 tane el bombası düştü. O patlayınca ben kendimi geriye doğru çektim ve tekrar geri atmaya başladım patlama bittikten sonra. Şimdi yanıma bir kişi gelse el bombasını ben de atacağım. O anda benim arkamdaki bir uzman çavuş arkadaş geldi. Sol tarafıma geçti. O atmaya başladı. Sağ taraftaki el bombasını pimini çektim. Ama benim el bombasını atabilmem için yüksek duvardan benim aşırtmam gerekiyor. Risk var. Ya atamazsam ya geriye düşecek. İkimiz de zarar göreceğiz. El bombasının pimini çektim ve yüksek duvardan aşırtma şekilde el bombasını attım. İkinci şarjörü bitirdiğimde el bombası benim arkama düştü. Çelik başlığa değdi, arka tarafa düştü ve arka tarafa düşmesiyle patlaması bir oldu. Ben yaralandım, yanımdaki arkadaş yaralandı. Tabancamı çektim çünkü el bombası buraya giriyor. Buradan yaralandım. Solak olduğum için uzun namlulu silahımı kullanamayacağım. Sağ taraftaki tabancayı çıkardım ama bu sefer de kuramıyorum kolumu. Yani silahı kuramıyorum. Çünkü buradan kan akıyor. Sağ tarafta zorla da olsa tabancamı kurdum. Tim komutanı yok. Şimdi ben tabur komutanına cevap vereceğim. Tim komutanı yok. O an dedim ki şehit olma zamanı geldi. Çünkü ben tim komutanı oradan çıkarmak zorundayım. Şehit olma zamanı geldi. Tabancamı kurdum. Ayağa kalktım duvarın gerisinden. Kalktım ama 5. el bombası tam önüme düştü. Tam caddenin ortasına. Tekrar geri olduğum yerde kalmak zorunda kaldım. Bu sırada kar yağıyor. Yağmurla karışık. Arka taraf olduğu gibi parçalandı. Böyle baktım vücudun her yerinden kan geliyor. O kan var ya bembeyaz karı kıpkırmızı yaptı. O kanını görüyorsun. Toprağa değdiğini görüyorsun. Hani diyor ya bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bakıyorsun ve kanın toprağa değiyor. Ve şu cümle diyebiliyorsun. Şehit olma zamanı geldi. Çünkü tim komutanını oradan çıkarmak zorundayım ben. Tabur komutan bana dese ki sen tim komutanı nerede dese bu soruyu duymaktansa şehit olmayı tercih ediyorsun. Ve tim komutanımı tam tekrar geri yerinden kalkıp tekrar geri çatışma bölgesine giderken tim komutanımı görüyorum. O an dünyalar senin oluyor. Yaşadığını görüyorsun. Ayakta olduğunu görüyorsun. O da yaralanmış ve yaralı bir şekilde o da geliyor. Benim yani hayatımda en unutmayacağım ömrümden ömür gitten bir olaydı bu benim için. Ve sonra ben yoğun bakımda kalırken bölük komutanım yanıma geldi ve dedi ki Yaşar sen boşuna vurulmadın. Niçin komutanım dedim. Çünkü el bombası attığın yerde kan izlerinin olduğunu, bunlar hendek operasyonlarında eğer terörist vurulduysa zılgıt çekerlerdi. Ağıt yakarlardı. O gün bütün gece zılgıt çekmişler, ağıt yakmışlar. Evet o kan boş akmadı yani. Ve ben de içim rahatladı. Yaralandım ama içim de rahattı. Şimdi vatandaş Silopi'de yine bir eve girdik. Eve girdiğimizde mutfağın üzerinde şöyle bir yazı vardı. Yani burada Silopi halkının ne kadar zor durumda olduğunu ben orada gördüm. Yani kendi gözlerimle şahit oldum. Diyordu ki ben bu evi kendi imkanlarımla zorla yaptım. Evdeki her şeyi kullanabilirsiniz. Helal olsun ama lütfen evime zarar vermeyin. Bu cümle bize yetmişti. Bu cümle bize yetmişti. Biz eve giriyorduk ama o evlerde hiçbir malzemeyi, hiçbir şeye zarar vermiyorduk. Çünkü biz oradaki her insanımızı aynı kefeye koymadık. Operasyonlar sırasında yanında şehit olan birisi oldu mu? Evet oldu. Bu olay Nusaybin'de oldu. Bu arkadaş önce gazi oldu, sonra şehit oldu. Elazığlı Mehmet Uzman Çavuş, Mehmet Akpınar. Nusaybin'in temizlenmesinde ifadelere dökmek o kadar zor ki. Şehit olmadan önce biz aynı gün aynı zamanda ben de yaralandım. Mehmet Uzman şehit oldu. Yemeği yendi. Kapının ağzına botları giyiyoruz. Şöyle bir durdu. Ben bugün şehit olmazsam bir daha şehit olmam dedi. Ve aynı gün şehit düştü. Ben yaralandım, o şehit düştü. Birçok defa yara aldığından, vurulduğundan bahsettin ama sayı olarak bunu hiç saydın mı? Ben hendek ve barikat operasyonlarında 4 defa yaralandım. Bunun 3'ü silahlı. Daha öncesinde birçok defa çatışmalara girdik. Ama hendek ve barikat operasyonları kadar ağır değildi. Ben el yapım patlayıcım, el bombası, Zagros mermisi ve en zoru da yaralı arkadaşımı gece hastaneye götürürken, sevk ederken şu sağ parmak çatladı. Kopra aracının kapısının ağırlığı en az 60 kilodur. Sevk ederken arada kalıyor ve parmak çatladı. Tırnak yeniden çıktı benim. Yani o süreçte operasyonlar 6 ay sürdü ama ben 3 ay görev aldım ama 3 ayda 4 defa yaralandım. El yapım patlayıcıyla en son Nusaybin'de 1 Haziran'da yaralandım. Artık operasyonun son göreviydi. Yani teröristlerin karargahına girilecek. Ondan sonra görevimiz bitiyordu bizim. Önce gittiğimizde karargaha döndük. Ben Kopra aracından indim. Hani insan şehit vurulacağını hisseder veyahut da şehit olacağını hisseder diyorlar ya. Ben de vurulacağımı hissediyordum. Ya bunun inanması zor. Belki inanmayacaklar. Ama eğer sen bu mesleği Allah için yaparsan, Allah için görev yaparsan, Allah için cihad edersen Cenab-ı Allah'ım sana her şeyi hissettiriyor. Ben o gün araçtan indiğimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i araçtan indim onu hissettim. Onu düşündüm. Şok oldum. Yani ben normalde bir şey hissetmezdim. Bir şey düşünmezdim. Ama o andan onu hissettim ama biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de bir savaşta alnına kafasına bir cisim geliyor. Taş geliyor ve kanı akıyor. Dedim o zamandan bu zamana biz hala daha mücadele veriyoruz.
Bunu düşündüm. Onu düşündüm ama kalbimden hissediyorum ama kolumu hissediyorum. Şu an burada izi de var bu bölge. Burayı hissediyorsun. Diyorsun ki ya yine ben bir şeyler yaşayacağım. Belki de şehit olacağım diyorsun. Yine yaralanacağım sanırım diyorsun ama bunu kendi kendine diyorsun. İçinden diyorsun. Yanında arkadaşlarım var ama sen hissediyorsun. Sen hissediyorsun. Hiç kimse bunu bilmiyor. Annen, baban, kardeşlerin, eşin hiç kimse bilmiyor. O anı sen yaşıyorsun. Dedim ben yine bir şey şehit olacağım veyahut da yaralanacağım yine diyorum yani. Bunu hissettik. Öğlenden sonra terör örgütünün karargahına gittik biz. Piyadenin patlayıcı yeme uzmanları geldi. Tabur komutanı, bölük komutanı ve bizim araç. Toplam 4 araç vardık. Caddenin en ön tarafına bizim kopra aracı geçti. Bizim görevimiz geri bölgedeki işte patlayıcı yeme uzmanları, diğer unsurların emniyetini almak. Bizim görevimiz bu. Ben Silopi'den yaralı gittiğim için belim tam iyileşmemişti. Ayağım da tam iyileşmemişti. Zorluk çekiyordum. O şekilde göreve gittim. Aracın içerisinde rahat gözetleme yapamayacağım için aracın dışına çıktım. Kopra aracının arka kapısı vardır. Arka kapısından indim. Önce sağ tarafına geçtim. Aracın sağ tarafına geçtim. Ön tarafta ama bütün evler patlamış, yanmış, yıkılmış, yanmış. Bu ara her yerden patlama ve silah sesleri geliyor. Ya gözetleme yapıyorsun ama nereye bakacaksın? Her yerden sana mermi gelebilir. Çünkü mahalledesin. Hangi eve bakacaksın? Nereye bakacaksın? Her an mermi yiyebilirsin. Her an. Silahın hedefte. Bütün her yere bakıyorsun. Bakarken Peygamber Efendimiz aklımıza geliyor. Yine sol kolum hissediyorum. Ona rağmen bizim çömez uzman jandarma var. Ben çömez diye çağırırım. O dedi ki komutanım burası biraz riskli. Siz iyi değilsiniz. Sol tarafı siz alın dedi. Oraya ben geçeyim dedi. Dedim kabul etmedim ilk başta. Dedi komutanım bakın durumunuz kötü. Geçin siz sol tarafa alın. Orası biraz daha şey dedi yani. Hem çökersiniz koprak kapısının arka tarafına çökersiniz. Oradan gözetlemenizi daha iyi yaparsınız dedi. 2-3 defa tekrarladı. Ben ondan sonra geçtim. Tekerleğin sol tarafına geçtim ama içim rahat değil. Geri bölgeye çıkıp geri bölgedeki evden gözetlem yapabilirim. Veyahut da oranın emniyetli ve daha iyi gözetlem yapabilirsin. Ama şunu düşünüyorsun. Hadi gerideki patlayıcı uzmanları var. Tabur komutanı orada. Bölük komutanları orada. Birine bir şey olursa bunun hesabını ben veremem. Olacaksa bana olsun diyorsun. Ya içinden bunu düşünüyorsun. Olacaksa bana olsun. O önemli değil. Ben sol tarafına geçtim. Sol tarafa geçtiğim anda patlama oldu. Göz gözü görmüyor. Simsiyah bulutlar böyle toz, duman içerisinde. Kulaklar çınlıyor. O anda basınçla kendim böyle fırlatırken kopra kapısı açıktı. Ondan yakaladım. Tam gücüm bitmek üzereyken yere düşüyorum. Normalde ben silah sol elimde ama ben nasıl o sol elimde kopra aracının kapısını yakalıyorum ve sağ elime silah nasıl geliyor? Ben hala da bunu hatırlamıyorum yani. Bu durumu hatırlamıyorum. Ve ben olduğum yere düşüyorum. Olduğum yere düştüm. Burası olduğu gibi kan. Kolumdan yaralanmışım. Yaralandık. Patlama olduğu anda şu olabiliyor mesela. Teröristler patlatmayı yapıyor. Ellerindeki silahlarla tarayabiliyorlar. Veya roket atabiliyorlar. O anda ben kopra aracının içerisine giriyorum. Kopra aracının içerisine. Çömez aldım, içeri girdik. Ya 2 dakika geçti, 3 dakika geçti. O toz duman dağılmıyor. En son gördüğüm tabur komutanı dışarıda. O şeyde olan uzman çavuş arkadaş dışarıda. Turulbaş çavuş, tim komutanı dışarıda. Aklıma onlar geliyor. Ne oldu? Çünkü patlamaya en yakın onlar. En yakın onlar. Çömez durmuyor. Komutanım gidelim. Aracın içerisinde. Şimdi o anda çıkamazsın. Silah arkadaşın da seni vurabilir. Teröriste zaten boş geçmeyecek. Diyorum ya akla mücadelesi diye. O anda çıksaydık belki bir de şehit olacaktık. Beklemek zorunda kaldık. Biraz ortalık dağıldı. Göz gözü görmeye başladı. Ondan sonra biz çıktık. Diğer araçların arka tarafa doğru gittik. Tabur komutanı yerde yatıyor. Diğer uzman çavuş arkadaş yok. Bulamıyoruz. Onu bulamadık. Şehit olan arkadaşımızı. Tabur komutanını araca koyduk. Onu gönderdik. Rahmetli Mehmet uzman çavuş yok. Yani hiçbir yerde yok. Bakıyoruz ama bulamıyoruz. Ben buradan kan akıyor. Ne yapacağız? Ev çökmüş. Molozlar çökmüş. Ev olduğu gibi çökmüş ve o evin içerisine atlamak zorunda kaldık. Girdiğin yer patlayabilir tekrar geri. Çünkü bir yerde patlayıcı varsa tek değildir. Mutlaka ikinci ve üçüncü bir patlayıcı mutlaka o eve koymuşlardır. Ama o an hiçbir şey gözün görmüyor. Patlarsan ben de patlayacağım. Şehit olacaksam ben de şehit olacağım bir daha. O anda kendimizi atıyoruz evin içerisine. Elinle o düşen molozlara, evlerin şilerini kaldırmaya çalışıyorsun. Ellerin böyle gidiyor. Kan oldu. Polis özel harekattan bir komuter arkadaş indi. Bir uzman çavuş arkadaş indi. Ben baktım olacak gibi değil. Ben onların emniyetini almaya başladım. Emniyetini alıyorum ama kol artık tutmuyor. Burası olduğu gibi kan oldu. Evin içerisi kan. Üstüm başım her yer kan oldu. Kan kaybediyorum. Düşmeye başladı artık. Böyle kendimi kaybetmeye başladım ama ayakta durmak zorundasın. O anda biz şehit düşen uzman çavuş arkadaşı 35 metre geride bulduk. Patlamayla, o basınçla 35 metre geriye fırlatıyor. Hani diyordu ya ben bugün şehit olmazsam bir daha şehit olmam diye. O arkadaşımız. Mekan cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. Operasyonlar sırasında mistik bir olay yaşadığın oldu mu? Evet, Nusaybin'de görev yaparken yine Hendek Barikat operasyonlarında 7 katlı binada gözetleme ve dinleme faaliyeti icra ediyorduk. Gece teheccüd namazını kıldım. Gözetlememe devam ettim. Gece aldığım abdestle de sabah namazını kılacaktım. Sabah namazını hava aydınlandı. Ben çömezi gönderdim. Dedim sen git hava aydınlandı. Ondan sonra gündüz ekibi gelsin. Onları gelince ben dedim nöbet teslim eder gelirim dedim. Çömezi gönderdim. Ezan okundu. Sabah ezanı. Hava aydınlandı. Şimdi ben
Tekrar geri gözetleme yapmaya devam ederken içime bana diyorlar ki buradan çık diyor. Yani bir ses bura mermi girecek buradan çık diyor. Önce ben bunu yapamadım. Yani bu duyguyu içime sindiremedim. Yani mermi gelecek ama gerçekten böyle bunu yapıyorsun, düşünüyorsun. Sonra sabah namazını kılmak için kalorifer peteği vardı. Namaz kılmam için işte bir bez gibi işte böyle parça gibi bir şeyler vardı. Dedim burada namazımı kılayım oturduğum yerde. Ondan sonra nöbeti teslim ederim dedim. Ayağa kalktım. O ses hala diyor ki buradan çık diyor. Yani buna mermi girecek. Dedim ki Allah'ım ben burada şehit olacaksam zaten olacağım. Ben sana bırakıyorum kendimi dedim. Bu öyle dediğim an mermi içeri girdi, Zagros mermisi. Mermi içeri girdi. İçerisi alev topu oldu. Mermi içeride sekmeye başladı. O bir tane Zagros mermisi içeride sekmeye başladı. İçeriden eğilerek çıktım hatırlıyorum. Çıktım ama göz, alın, yüz her yer kan. Saçım yanmış, kirpiklerim yanmış. O şekilde bir olay yaşadım ben. Diyorsun bu ses nasıl? O merminin girmesinin içine doğması, senin oradan çıkmak istemeyişin, ben burada şehit olacaksam zaten şehit olacağım. Allah'ım her şeyi ben sana bırakıyorum. Bunu deyip ve o merminin o an içeri girmesi ve başımın üzerinden geçmesi. Ve şu an ben ömür boyu kulak çınlaması çekeceğim. Bu merminin yüzüne, bir mermi yüzüne ömür boyu kulak çınlaması. Ve %60 duyma kaybı var. Yani ince sesleri duyamıyorum ben. O bir mermiyle. Belki manevi boyutta bu olayları anlatırken ben aynı zamanda 2 kitap yazdım. Bu olaylar sadece bende kalmasın. Bunları genç nesillere aktarmak, bizden sonra gelecek çocuklarımıza anlatmak benim borcumdu. Ben o zaman operasyon bölgesinde tuttuğum günlüklerle 2 kitap yazdım. Yani terörle mücadele kadar benim bu manevi boyuttaki yaşantımı da anlatmam gerekiyordu. Terörist öldürdüğün anı hatırlıyor musun? Yine Silopi'de oldu. Hava buz gibi. Böyle dışarı çıksan soğuktan ellerin, ayakların, gözlerin donuyor. Öyle bir hava. Gece gözetlemek için bir evin balkonuna çıktım. Sadece vücudum girebiliyor ve sadece küçük bir delik var ve o küçük delikten karşı tarafta yani artık Silopi'nin işlerine doğru ilerleyeceğiz. Barikat var, hendek var ve hendekten önünü de perde çekmişler teröristler. Ama orada önce terörist olduğunu fark etmiyorsun. Gece balkona geçtim. Gece görüş, silah üzerine gece görüşü açtım. Gözetleme yapmaya başladım. Hendek'in gerisinde bir hareketlilik oldu. Terörist olup olmadığını fark edemiyorsun. Sadece oynadığını görüyorsun. Bir defa mermi atma hakkım var. Çünkü eğer ikinciyi atarsam yerin belli olacak. Roket diyebilirsin. Ellerindeki silahlarla zor durumda kalabilirsin. Tabur komutanı dedi ki benim emrim olmadan dedi atış yapmayacaksınız dedi. Öyle olması gerekiyor zaten. 4 saat bekledim. Bir teröriste sıkmak için 4 saat. Terörist perdeyi açtı, başını çıkarıyor, indiriyor, çıkarıyor, indiriyor. Ne yaptığını anlamıyorum yani. Yani ateş edeyim, yerim belli olsun, zorda kalayım. Yani terörist tarafını düşündüğün zaman böyle ateş edeceksin, yerin belli olacak, ya sızma girişimi olacak veya roket diyeceksin. Hani diyorum ya aklın akılla mücadelesidir diye. Başını böyle kaldırdı, indirdi, içinden saydım. 1, 2, 3 dedim kalktı, attım. Kitap yazmaya nasıl karar verdin abi? İlk görev belli olduğunda Slopi'ye gideceğimizde ajandan ve kalemi aldım çantaya koydum. Dedim yaşadıklarım yazacağım dedim. Yani böyle başladı benim kitap yazma serüveni. Yaşadıklarımı, gördüklerimi hepsini yazdım. Çatışmaya girdim. Eve geçtim mesela yazdım. Dışarıda neyle karşılaştık? Çatışmaya girdim. Onları yazdım. Bu şekilde başladı benim kitap yazma serüvenim. Dedim ben bu yaşadıklarımı kitap haline getireceğim. En azından tarihi bir not olarak kalsın. Ve şu an 2 tane kitap yazdım. Jöhböck Silop hendeklerinde, Jöhböck Komandalı Nusaybin hendeklerinde de 2 tane kitabım var şu an. Çok güzel. Peki kıymetli abim hiç mucizevi bir an yaşadığınız oldu mu? Ya ben yaşamadım ama şahit oldum. Bizim polis olarak arkadaşların Kopra aracına Nusaybin'de bir roket mermisi geliyor. Roket mermisi normal dik gelse patlayacak ama yandan geldiği için arka kapıya değiyor ve sekiyor. Roket başka yerde patlıyor ama arkadaşlar indiğinde Kopra kapısının arka kapısında Allah lafzı yazıyordu. Ve bunu bana çektiler gönderdiler. Ve şu an benim Nusaybin kitabında bu olayın nasıl olduğunu anlattım ben. Sevgili dostlar, komutanımızın kitabından almak isterseniz kendisi bahsetti az evvel zaten. Ekranlarda görüyorsunuz yesil.bozdak Instagram hesabından direkt komutanımıza ulaşıp kitabından sipariş edebilirsiniz efendim. Aynı zamanda Diyanar'dan ve benzeri marketlerden de siparişlerinizi direkt verebilirsiniz. Hatta direkt ellerinde varsa satın alabilirsiniz dostlar. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Önemli bir mesaj. Bu ülke hepimizin. Bu topraklar hepimizin. Kürdü, Çerkezi, Türkü, Lazı. Bu topraklar hepimize yeter. Yeter ki kardeş olalım, birlik olalım. Bu topraklar hepimizin. Hep beraber sahip çıkalım. Ben sadece bunu istiyorum. Artık bu topraklarda kanlar akmasın, gözyaşları dinsin, barış içerisinde yaşayalım. Güzel temenniler için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine Bu fırsatı bana verdiğiniz için ben size ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. Ağzına yüreğine sağlık. İyi ki geldin programımıza. Dostlar, güzel bir hayat hikayesini dinlediniz. Kendinize umarım bir pay çıkartır. Hayatlarınıza güzel bir düzen verirsiniz diyoruz. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.